Herkese merhaba. Bugün sizlerle yapımı kolay, lezzeti olay, nefis bir cevizli tatlı yapacağız. Haydi şimdi hep birlikte tarifin yapım aşamalarına geçelim. Tarifimizin ilk önce şerbetini yaparak başlayacağız. Şimdi şerbetim için bir tenceremi alıyorum. İçerisine 3 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Tatlımızda şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. 3 su bardağı şekerimin üzerine 3 su bardağı da suyumu ilave ediyorum. Yani şerbetimin ölçüsü 1'e 1 dediğimiz ölçüden. Şimdi artık bir dilim de limon ilave ederek şerbetimi ocağımın üzerine alıyorum ve orta ateşte şöyle arada bir gidip gelip karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Tatlılarda kural şudur: tatlı sıcaksa şerbet soğuk olacak, tatlı soğuksa şerbet sıcak olacak. Evet, artık yavaş yavaş şerbetim kaynadı. 10 dakika kadar orta ateşte şerbetimi kaynattım. Şimdi şerbetimi soğumaya bırakıyorum ve tatlımızın yapım aşamalarına geçiyoruz. Tatlımızın hamuru için yarım su bardağı sıvı yağım var. Tarifimde bir adet yumurta kullanacağım. Bir adet yumurtam var. Her zamanki gibi sıvı malzemeleri öncelikle koyuyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Yoğurdumu ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı da sirke ilave ederek tarifimin sıvı malzemelerini koymuş oluyorum. Bir çırpıcım ile şöyle hamurumun sıvı malzemelerini karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimizi önceden karıştırmak hamurumuzun yoğururken homojen olmasını sağlıyor. Bu yüzden genelde bütün tariflerde sıvı malzemelerimi, keklerde dahil olmak üzere, önceden şöyle bir karıştırıyorum. Artık karışımım hazır. Şimdi tarifimizin kuru malzemelerini ilave ediyoruz. Yarım su bardağı irmik kullanacağım tatlımın içerisinde. Bir paket hamur kabartma tozum ve bir paket vanilyam var. Tüm malzemeler açıklamalar kısmında her zamanki gibi olacak. Şöyle hafif kuru malzemelerimi de karıştırıyorum. Şimdi tarifimin artık yavaş yavaş ununu ve yağını ilave etme zamanı. Önce 100 gram şöyle bir tereyağı tarifime ilave ediyorum. Böyle yumuşak kıvamlı margarinler oluyor. Yumuşak kıvamlı margarinleri de kullanabilirsiniz. 3 su bardağı unum var. Unumu tarifime her tarifte olduğu gibi yavaş yavaş ilave ediyorum. Yaklaşık 1 su bardağı kadar unumu ayırdım. Şöyle bir unumu da spatulam ile karıştırarak hamurumun içerisine yediriyorum kontrollü bir şekilde. Çoğunuzun bildiği gibi unun markasına, bekleme yılına, cinsine, yumurtanızın büyüklüğüne, yoğurdunuzun sıvılığına göre katacağınız un miktarı değişebilir. Bu sebeple unumuzu her zaman kontrollü ilave ediyoruz. Şimdi artık hamurumu biraz da elimle yoğuracağım. Birazcık daha una ihtiyacım var. Kalan unumu da ilave ediyorum ve hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Ben tarifimi yoğururken siz de YouTube kanalıma abone olur musunuz? Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bildirim zilini açar mısınız ve tariflerimi beğeniyor musunuz, deniyor musunuz? Yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Desteğe ihtiyacım var. Siz de beni desteklerseniz çok sevinirim. Elimizle yoğurduğumuz hamurumuz artık yavaş yavaş toparlanmaya başladı. İstediğimiz kıvama gelmeye başladı. Sizlerin de gördüğü gibi son kalan unumu da ilave ediyorum. Bir tık daha hamurumu yoğuracağım. Gördüğünüz üzere her un farklı miktarda olabiliyor. Böyle yumuşak bir hamur istiyorum, elime yapışmayan. Şimdi sizlere kıvamını da göstereceğim. Bir tık daha yoğrulmaya ihtiyacı var hamurumun. Instagram sayfam Yemez Misin? Denediğiniz tarifleri DM yoluyla bana gönderirseniz ben de sayfamda paylaşırım. Diğer takipçilerimizle de paylaşmış oluruz. Evet, artık hamurum toparlandı.
Mutfağa yeni girenler için böyle hamurumun her aşamasını göstermek istiyorum. Çünkü kendi kızımdan da biliyorum. Biraz yeni başlayanlar zorlanabiliyor, nasıl yoğruluyor diye. Şimdi kıvamını da göstereceğim onlar için. Şöyle gördüğünüz kıvama gelene kadar hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. 2 tane yağlı kağıdın arasına alıyoruz. Elimiz ile ilk önce şöyle bastırıyoruz ve yağlı kağıtların büyüklüğünde hamurumuzu açacağız. Ne çok kalın ne de çok ince bir hamur açacağız. Çünkü çok kalın açarsak sardığımız zaman hamurumuz çok kalın bir şekilde olur. İçine şerbetini çekmez. Çok 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 ince de açmıyoruz. Böyle 2 yağlı kağıdın arasına denk gelecek büyüklükte hamurumuzu açıyoruz. Açtığımız hamurumuzun kenarlarını bir kesicimiz ile şöyle düzeltiyoruz ki dikdörtgen şekline getiriyoruz hamurumuzu düzgün sarılsın diye. Üzerine ben ceviz kırığı ilave ettim. Siz fındıkla yapabilirsiniz, fıstıkla yapabilirsiniz. Mutfakta geliştirmek her zaman evdeki ve eldeki malzemelerle size ait. Birazcık iri taneli çektiğim cevizimi hamurumun bütün yüzeyini kaplıyorum. Ben bu tarife cevizi çok yakıştırıyorum. Çok böyle hafif ev baklavası tadında oluyor. Evet, cevizimizle artık hamurumuzun üzerini kapladık. Şöyle elinizle hafif cevizleri de yapıştırabilirsiniz hamurumuzun üzerine. Hem dengeli bir şekilde dağılmış olur hem de tatlımızın hamurunun üzerine iyice yapışmış olur. Evet, birazcık daha ceviz ilave ediyorum tatlıma. Gözüme az gözüktü. Şöyle bol bol cevizli bir tatlı yapalım. Artık hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu kesme işlemine geçiyoruz. Böyle şeritler halinde hamurumuzu kesiyoruz. 2 parmak kalınlığında kestim ben hamurumu. Şöyle bir pizza kesiciyle kesebilirsiniz. Bir hamur kesiciyle kesebilirsiniz. Bıçağınız yardımıyla kesebilirsiniz. Ama kesim yaparken düzgün şeritler çıkartmaya özen gösterin ki tatlınız sardığınızda düzgün olsun. Yapım aşamaları ile bence bayrama yapılabilecek en lezzetli, en kolay tatlılardan bir tanesi. Artık şeritlerimizin yavaş yavaş kesim işlemi bitiyor. Şimdi şöyle son şeridimi de kesiyorum. Ve artık tatlımızın dikey kesim işlemi bitti. Şimdi tatlımızın ortasından enine bir, tam ortadan ikiye şöyle ruletim ile tatlımı kesiyorum ve bu kestiğimiz şeritleri elimle katlamak suretiyle rulo haline getiriyorum. Şöyle bir tane daha yapalım. Bir de bu taraftan bir rulo yapıyorum. Hadi şimdi tüm tatlı hamurumuzu hep birlikte katlayalım. Katladığım hamurlarımı bir tepsime dizdim. Tepsimi yağlamadım. Hamurumuz yağlı olduğu için tepsiyi yağlamaya ihtiyacımız yok. Şimdi biz 185 derece fırınımızda yaklaşık 35 dakika kadar pişip geliyoruz. Tatlımız pişti, fırından çıktı, geldi. Şimdi hepsinin üzerine gelecek şekilde yavaş yavaş şerbetini dökerek tatlımızın şerbetini veriyoruz. Başlangıçta söylediğim gibi şerbetimiz soğudu, tatlımız sıcak. Şerbetli tatlılarda şerbeti tatlıya yavaş yavaş dökmek önemli. Her tatlının üzerine gelecek şekilde emmesi için şöyle şerbetimi verdikten sonra tatlılarımı şerbetimin içerisinde 2 saat dinlendireceğim. 2 saat dinlenen tatlılarımın üzerine birazcık daha görsel şov olsun diye ceviz serpiştiriyorum. Birazcık daha süsleyip püslediğimiz tatlılarımızın şimdi tadım zamanı. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun.